Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda kullanacağım ip Etrofil'in kaşmir ipi. İpimiz 100 gram ve 225 metre uzunluğunda. Şurada da renk numarasını şöyle göstereyim. Ben şişimize 60 ilmek atarak başladım. Bu arada şiş numaram da 4,5. 60 ilmeği atarak başladık. Beremiz haroşa örgüden meydana gelecek. Burası şapkamızın ön kısmı olacak. Diğer taraf tepe kısmı olacak. Şimdi haroşa örgü olarak geleceğiz. Haroşa diyorum arkadaşlar çünkü bazı arkadaşlarımız haroşayı tersten, bazıları düzden yapıyor. Ben düzden ördüğüm için hep düz örgü olarak yapacağım. Şimdi önce bir mantığını anlatayım. 60 ilmeğimiz var. Burada 12 ilmek kalana kadar öreceğiz. Daha sonra bir ilmek alıp geri döneceğiz. Her seferinde burada birer ilmek alarak geri dönüşler yapacağız. Şimdi buradaki 48 ilmeğimizi örelim. İlmek attım daha ilk sıram arkadaşlar. Yani hiç gidip gelmedim. Sadece ilmek attığım sıra. Bu da birinci sıramız. Buradaki 48 ilmeğimizi örelim. ...48. 48 ilmeğimi ördüm. Sağ şişimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimiz var. Şimdi burada yapacağımız işlem, ipimi şöyle öne alıyorum. Sağ şişimden bir ilmeği boş geçirdim. Tekrar ipimi diğer tarafa çeviriyorum ve geri dönüyorum. Sağ şişimizde şu anda 11 tane ilmek kaldı. Bu örmediğimiz ilmeği tekrar örmeden şişime geçirdim. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Ve diğer başa kadar devam ediyorum. Burası şapkamızın alın bölgesine gelecek kısmı. Yani bu tarafta hiçbir şey yok. Direkt bütün ilmekleri örüyoruz. Sadece tepe kısmında dönmeler yapacağız arkadaşlar. Tekrar tepe noktasına kadar devam ediyorum.
Bu şapkayı arkadaşlar her türlü ipte ayarlayabilirsiniz. Yani şişinize göre ipinizi kullandıktan sonra sayıyı 10 ilmek küçültüp veya büyüterek, kalın iplerle de çok güzel duruyor çünkü. Onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi döndüğümüz noktaya kadar 48 ilmek örmüştük. Bu sıra 49 ilmek öreceğiz. Bakın şu döndüğümüz ilmek. Onu örüyorum. İpi yine ön tarafa doğru, yani kendime doğru aldım. Buradan bir ilmek daha alıyorum. Sağ şişimizde 10 ilmek kaldı. Tekrar ipi diğer tarafa çeviriyorum ve geri dönüyorum. Örmediğimiz ilmeği tekrar örmeden şişe geçirdim. İpimi diğer tarafa aldım. Yine örmedim arkadaşlar. Bu ilmeği örmüyoruz. Döndüğümüz ilmekler örülmeyecek. Daha sonra devam ediyorum. Tekrar sıranın başına kadar devam edip bu noktaya geri gelelim. Evet, şurası döndüğümüz nokta. O noktaya kadar ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ipi öne aldım. Kendime doğru çevirdim. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Şimdi bunun birini daha boşaldım. İpi tekrar diğer tarafa çevirdim. 9 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Örmediğim, boşaldığım ilmeği tekrar boş geçiriyorum. İpi tekrar diğer tarafa aldım ve örüyorum. Yine tepe noktasına kadar devam ediyoruz. Yani şu döndüğümüz ilmeğe kadar örüyoruz. İpi tekrar kendime doğru çevirdim. Buradan bir ilmek daha aldım. İpi tekrar diğer tarafa çeviriyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz kaldı. Her seferinde birer ilmek ala ala bu tepe noktasını tamamlayacağız arkadaşlar. Yine ilk ilmeği boşaldım. İpi çeviriyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi tekrar sıranın başına kadar gidiyoruz. Geri gelince dediğim gibi buradan bir ilmek alacağız. Bir dahaki sıra gideceğiz, geleceğiz, bir ilmek daha. Her seferinde bu tepe noktasından böyle birer ilmek birer ilmek alarak son noktaya kadar, bir ilmeğimiz kalana kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. Her seferinde bir ilmek bir ilmek alarak şu anda tek ilmeğim kaldı. Bu sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Kalan tek ilmeğim. Onu da ördüm ve buradaki bütün ilmekleri birer birer alarak sırayı tamamlamış olduk. Bakın şurada şöyle bir kavisimiz oluştu. Şimdi sıranın başına kadar devam ediyoruz.
Evet, sıranın başına geldik. Şimdi şişimizde toplamda 60 ilmeğin hepsini örmüş olduk. Yeniden ikinci dilime başlıyoruz. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi önce 48 tane ilmeğimizi örüyoruz. Ve bir ilmeğimi saymak istiyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48. Diğer tarafta 12 ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi yeniden ilk sırada yaptığımız gibi birer tane ilmek alarak ikinci dilimin başlangıcını yapıyoruz. Yine ipimi öne aldım. Kendime doğru çevirdim. Buradaki ilmeği boş geçiriyorum. Tekrar ipi diğer tarafa çevirip geri dönüyorum. Ve burada 11 tane ilmeğimiz kaldı. İpimiz şimdi kendimize doğru, yine bu ilmeği boşalıyorum. Tekrar çevirip örgüme devam ediyorum. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Her 12 tane ilmeğimiz son noktaya geldiği zaman, bittiği zaman sıranın başına gidiyoruz. Tekrar diğer dilim için 48 tane ilmek örüp birer tane yeniden ilmek almaya başlıyoruz. Böylece böyle yaparak bu tepe noktasında dilimlerimiz oluşacak. Şimdi sıranın sonuna kadar geleyim. Göstermek istiyorum tekrar. Evet, bakın şurada bir ilmek aldık ve geri döndük. Tekrar geleceğiz, bir ilmek daha alacağız. Sıranın başına gideceğiz. Her bu tarafa geldiğimizde şöyle birer tane ilmek alarak buradaki ikinci dilimi de bitirmiş olacağız. Bakın görüntümüz de şu şekilde. Şu alın kısmına gelen tarafımız genişleyecek. Bu kısım daha dar olacak. Böyle devam edelim. Evet, beremizde ilk 12 ilmeği bıraktık, geri döndük. Daha sonra 11 bıraktık, geri döndük. Hep birer tane alarak sıfırladık. Burası birinci dilimimiz. Tekrar ikinci dilime başlarken yine 12 ilmek bıraktık, geri döndük. 11, 10, 9, 8 diye tekrar bitirdik bir ilmeğe kadar. Burası da ikinci dilimimiz. Aynı şekilde devam ettik. Üçüncü dilimim 4, 5, 6,
7 ve 8 tane dilim. Bakın şuradaki çizgileri de aslında tersinden daha net belli. Oradan göstereyim. Bakın birinci çizgi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ilk başladığımız yerdeki çizgimiz de var 8 tane. Tepe noktamız şu şekilde görünüyor. Şimdi tam artık 8. dilimi bitirdim. Tekrar sıranın başına geldim. Ve bütün ilmeklerimizi kesmeye başlayacağız. Örüyorum ve ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve buradaki 60 ilmeğimizin hepsini bu şekilde keserek bitiriyoruz. Evet, kesme işlemim bitti. Bakın şuradaki kesmeyi çok sıkı yapmayın ki burası çünkü şapkanın yan kısmı olacak. Dikerken çektirmesin. Şimdi şuradaki ipimizi keselim. Şöyle biraz da paylı kesiyorum. Çünkü şöyle bir ipten arkadaşlar kalan ipim bu kadar. Yani hemen hemen bir çilek kullandım. Şimdi şişten çıktığı için görüntümüz daha net belli olacak. Şuradaki ipi açabilirsem evet. Şimdi şu fazlalığını keseyim. Şu yan dikişini yapacağız. Şimdi şapkamızı dikerken bu kısım şöyle şu şekilde katlanacak. O yüzden örgümüzün bakın şurayı ben ön yüz olarak kullanacağım. Bu kısmı içeri getireceğim. Önce ön yüzünden dikeceğiz. Hemen şu ilk kenardaki ilmeği aldım ve buradaki ilmeği de alıyorum. Bu uç kısım sağlam olsun diye aynı yere tekrar girdim. Daha sonra şöyle yakından göstereyim. Şuradaki bir ilmeği ve karşılığındaki bir ilmeği. Hep şunları alarak dikişini yapacağız.
Şimdi burası katlanacak kısım olduğu için. Şimdi düzden dikişi yaptım. İpimi şöyle arkaya geçiriyorum. Ve örgüyü de çeviriyorum. Şimdi şapkamızın ters kısmından dikişine devam ediyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar karşılıklı alarak sıranın sonuna, şapkanın tepesine kadar dikişini tamamlıyoruz. Evet, şimdi şuradaki dikişimiz bittikten sonra şu tepe noktasını şöyle toplayacağız arkadaşlar. Şöyle iğne ile bu tepe noktasının tam etrafındaki ilmekleri alıyorum. Şimdi bütün etrafını yaptıktan sonra şu ipimi çekiyorum. Ve kalan boşluğu da şu şekilde dikerek kapatacağım. Evet, tepe noktamız diktikten sonra şöyle arkayı çeviriyorum ve bu ipi de buraya düğümünü atıp evet arkadaşlar, şapkamızın dikimi de bitti. Şimdi ölçülerini vereceğim ben bu şapkanın. Şöyle katlayalım hepsini eşit bir şekilde. Evet, şöyle formunu aldı. Şimdi santimini vereceğim. Bu büyükler için arkadaşlar, yani ekranda bazen küçük gelebiliyor. Yaklaşık 22 santim eni var. Katladıktan sonraki santim de 21 santime
şöyle 21 santime yakın, 20,5 santim. Yani bunu giyince zaten şuradan yüksekliğini ayarlayabiliriz. Şimdi tepeye şöyle pompomlarım var. Dileyen bakın şuraya sadece tek bir pompom takarak bu şapkayı böyle kullanabilir. Dileyen arkadaşlar da bakın şöyle şu tam köşe noktalarına şöyle 2 tane pompom takarak da kullanabilirler. Elimiz tam çıkıyor mu arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şimdi bir de bunda çok soru gelecek. Biliyorum yani küçültmek, büyütmek. Mesela bu büyükler için arkadaşlar yani 20 yaş üstündeki bütün herkese olabilecek bir ebatta. 8 ilmek küçültürsek ve 7 dilim yaparsak mesela 15 yaş civarındaki 14-15 yaş civarındaki çocukları olacaktır. Diyelim ki 8 değil de 12-14 ilmek küçülttük. Ama bu sefer dönüşü 12 değil 10'dan yaparsak 10 dönüşten yapıp buradan da yaklaşık bir 12 ilmek küçültürsek 8-9 yaşındaki çocuklar olacaktır. Şu kısımda yaklaşık şöyle sayayım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buradaki 16 ilmeği küçültüp ve 8 veya 9 ilmekten de dönüşler yaparak yani bu kenarda 9 ilmek yapıp geri dönüp 8 yapıp geri dönerek de 1-2 yaş civarındaki çocuklara yapılabilecek bir bere olur. Evet. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.